Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel kiremit rengi bir ipim var. Yünlü bir ip. Az ince şöyle göstereyim. Himalaya'nın ihraç fazlası ipi. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, kabarık, şöyle gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sesimden dolayı da kusura bakmayın. Biraz rahatsızım, sesim kısık çıkıyor. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 3. Yani sonuna 3 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Bu model 6 dilimli olan modellerden. Şöyle bir 2 diş haroşa öreceğim önce. Daha sonra modelimizi kuruyoruz. Yani haroşa da modele dahil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de bir model için. Şöyle. Evet, ikinci model için. Sonuna da 3 ilmek ekliyorum. 8, 8, 16. 3 ilmek daha ekledim. 19 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Şişimi aldım. Kenar ilmeği ilk sıra olduğu için ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Ön yüzünde 2 sıra haroşa oluşunca modelimizi üzerine kuracağız. Ama dediğim gibi bu haroşa da modelimize dahil. Arada da yine böyle 2 diş haroşamız olacak. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi yine ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet. Sıra sonuna geldim. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. 2 sıra haroşamız oluştu. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim modelin.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Şu şekilde. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bu örmeden aldığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Toplamda yani 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Devamında 2 ilmek düz, şu şekilde bir ilmek doladım. Buraya kadar bir modeli kurmuş oldum. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirip bıraktım. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm kenarda. Kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 6. sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bu model kurulumunda arka yüzünde hiçbir işlem yok. İlmeklerimizin hepsini ters örüyoruz sadece. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki bir ilmek örmeden aldım. Bakın şu kestiğim ilmek aynı yine devamındaki 2 ilmeğimi keserek tek ilmeğe düşürdüm. Örmeden aldığım ilmeği de bunun üzerinden geçirerek bıraktım. Devamındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Diğer ikisini düz örerek sola doğru kestim ve örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında 2 ilmek düz. Şöyle bir ilmek doladım. Sıradaki düz ilmeğimi düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 8. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimiz 10 sıradan oluşmakta. Sıradaki düz ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bir doladım. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 düz. Bir ilmek örmeden alalım. 2 ilmeği sola doğru düz örerek keselim. Örmeden aldığımız ilmeği de üzerinden geçirip bırakalım. Devamında 2 düz yine. Bir doladım. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Devamında yine bir kez doladım. 2 ilmek düz ördüm. Şöyle 3 tane ajurumuz olacak. Bakın 1 2 3. 3 ajurda tamamlıyoruz. Bir ilmek örmeden aldım. 2 düz örmüştüm. Devamındaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirip bıraktım. 2 ilmek düz, bir ilmek doladım. Sıradaki düzümü ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm.
9. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. 10. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Arka yüzünde farklı işlemimiz yok. İlmeklerimizi ters örelim. Şimdi modeli bir kez kurdum. İkinci model kurulumunda yine 2 diş haroşa yapacağız. Daha sonra bu ajurlu kısma geçeceğiz. Yani 4 sıra ters olarak örüyoruz. Ön yüzünden başlayacağız. 5. sırada ajurlu bölümü yapmaya başlayacağız. Evet, bakın modeli bir kez kurduk. Herhalde bir daha anlatmama gerek yok. Anlamadığınız yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Şöyle 4 sıra ters örerek ajurlu kısmı yapıyoruz. Pardon, haroşalı kısmı yapıyoruz. Daha sonra 6 sırada bu ajurlu kısmı yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 ajurumuz oluşacak. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir de modelimin şöyle ilerlemiş halini göstereyim size. Bakın gayet güzel. Şöyle kabarık kabarık. Bunu da beraber yaptık. Bu model dediğim gibi lastik istemiyor. Çünkü ucunda haroşamız var. O lastik yerine geçiyor. Şöyle dilim dilim olması da gayet güzel. Şöyle gösterişli oluyor. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Gayet uygun bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Şöyle kabarık oluşunu göstereceğim size de. Hangi açıdan? Evet, modelin arka yüzü de bu şekilde. Modelimiz gayet güzel ve yapımı da oldukça kolay. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, şöyle şişimi de üzerine bırakalım.